Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda bu güzel bluzun yapımını anlatmıştım. Bu videomda ise alt modelin yapımını anlatıyorum. Bu kilot short şeklinde bir model. Üst kısmı crop şeklinde hazırlamıştık. Ben alt kısmın basen kısmını biraz daha uzun tuttum. Hem bebekler için kullanımı daha rahat olur. Bu şekilde hoş bir takım elde ediyoruz. Bunu da örünce. Modelin sayıları bluzda olduğu gibi 1 yaş uygun. 1,5 yumak kadar ip kullandım. Toplamda 2 modele 3 yumak ip temin ederek başlayalım. Üzerine de bakalım. Şöyle A kısmına kadar 23 santim. Genişlik olarak da 22 santim. Kolaylıkla örebileceğiniz çok hoş bir model. Ben sipariş üzerine bu anti peeling özellikli bebe yünüyle ördüm. Siz pamuklu ip kullanarak yazında kullanabilir hale getirebilirsiniz. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz. Desteğiniz benim için çok önemli ve model hakkında yorum kısmına yorum bırakmanız. Ne kadar yorum ve beğeni alırsa bir video YouTube önerilen kısmına çıkarıyor. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden yapımına geçelim. Modelde Alize Baby Best kullanıyorum. Renk numarası 185, tığ numaram 3. Modele 100 zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı veya gevşek olmayacak şekilde zincirlerimizi çekelim. Yüz zincir çektim. Şöyle düzgün bir şekilde zincirimizi tutuyoruz. En uç kısım ile birleştiriyorum. En baştaki yuvaya tığımı geçirdim. İlmeği aldım ve tığdaki ilmekten kaydırarak bu kısmı birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki zincir yuvasına batarak her yuvaya birer ikili trabzan yapıyorum. Her zincir yuvasına. Trabzanlarımı ördüm. Başta çekmiş olduğumuz bu 3 zincirin tepesindeki yuvaya batıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çektim. Bu zinciri trabzan olarak sayıyoruz ve yanındaki trabzandan başlıyoruz lastik örgüyü kurmaya. Trabzanın yan tarafından tığımı bu şekilde geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum ve trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanı da aynı şekilde arkadan bu şekilde tığımı geçiriyorum. Diğer yandan şöyle görünecek. İlmeğimi alıyorum ve örüyorum. Tekrar doladım. Önden bu şekilde trabzanın bir yanından tığımı batıyorum. Diğer yanından çıkıyorum ve örüyorum. Arkadaki trabzanımı da bu şekilde arkadan tığımı geçirdim ve diğer yanından geçiriyorum. Bu şekilde örüyorum. Bir önden bu şekilde alarak örüyoruz. Bir de arkadan bu şekilde tığımızı geçirerek lastik örgümüzü oluşturuyoruz.
Sıranın sonuna geldim. Son olarak kalan trabzanımı önden örüyorum. Şöyle buna dikkat edelim. Başladığımız trabzan ve sondaki bitirdiğimiz trabzan hep önden alınarak örülecek. Bu çekmiş olduğumuz zincir de arada kalacak ve bu şekilde kamufle olmuş olacak. Şimdi buradaki zincirimizin yine tepe kısmına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İkinci sıramız da tamamlandı. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Bu önde duran trabzanımı yine aynı şekilde örüyorum. Lastik örgümüz hep aynı örülüyor her sırada. Arkada duran bu trabzanımı da yine arkadan tığımı geçiriyorum bu şekilde. Arkadan örüyorum. Önde duran trabzanı önden, arkada duran trabzanı da bu şekilde arkadan tığımı geçirip örerek devam ediyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Son olarak öndeki trabzanımızı örelim. Bu tepe kısma da kaydırma işlemiyle sabitleyelim. Bir sıra daha örelim, devam edelim. Lastik kısmı tamamladım. Zincir çektikten sonra 4 sıra örmüş olduk. Şimdi model sırasının kurulumuna başlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Sonrasında hemen dibindeki yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Çekmiş olduğumuz zinciri de sadece sıra başında trabzan sayıyoruz. Sonrasında 1, 2 tane yuva atlıyorum. Üçüncü yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü yuvaya 3 tane trabzan. Modelin ilk sırası bu şekilde. 2 yuva atlıyoruz. Üçüncü yuvaya 3 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Toplamda 34 tane üçlü trabzan grubum oldu. Bu şekilde tek tek saydığımızda sayalım. 34 tane olacak. Sonuncuyu da yaptım. Burada yine 2 tane yuvamız kaldı. Başta çekmiş olduğum zincirin tepesine batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi modelimiz 2 sıradan oluşuyordu. İkinci sıraya geçiyoruz. Her zaman bu ortadaki trabzanın tepesine bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Ardından 2 zincir, tekrar aynı yuvaya bir sık iğne. Diğer trabzanın tepesine geçiyoruz. Yine arada 1-2 tane trabzan yuvamız olacak. Bu ortadaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yine 2 zincir, tekrar bir sık iğne. 2 yuva atladım. Ortadaki trabzanın tepesine battım. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Küçük küçük yuvalar oluşturuyoruz. Yine 2 yuva atlıyorum. Ortadaki trabzanın tepesini hizalayarak bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıranın bitiş kısmına geldim. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu kısma bir tane battım, ilmeğimi aldım ve kaydırma yöntemiyle bu kısma geçtim. Hemen yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında ilk model sırasını bu yuvaların içerisine uyguluyorum. 3 zincir çektim. Başlangıçta 2 trabzan yapıyorduk.
zincirimizde trabzan sayıyorduk. Şimdi her yuvanın içerisine 3'er trabzan yaparak ilerliyorum. Oluşturmuş olduğumuz bu yuvaların içerisine 3'er trabzan yaparak sıra sonuna gelelim. Son yuvaya da aynı şekilde üçlü trabzan yaptım. Şimdi baştaki zincirin tepesine yine batarak bu kısmı birleştirdim. İkinci model sırasına geçiyoruz. Aynı şekilde uyguluyoruz. Hemen ortadaki trabzanın yuvasını baz alıyorum. Buraya bir sık iğne, sonrasında 2 zincir, tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yine ortadaki trabzanın yuvasını baz aldım. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimizde bu kısma kaydırma yöntemiyle sabitleyip direkt yuvaya bir sık iğne yapıp ardından 3 zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan, sonra diğer yuvaya geçip uygulamaya devam ediyoruz. Bir sonraki sırada da bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde örerek modelimizi ilerletelim. Lastik kısımdan sonra örmüş olduğum her sırayı saydım. Toplamda 16 sıra örmüş oldum. En son bu sırayı ördüm. Modelimizde toplamda bu üçlü trabzan gruplarından 34 tane var veya bu yuvalardan. Şimdi modelimizi ikiye ayırıp eksiltmelere başlayacağız. Örmüş olduğumuz her sırada birer tane yuva veya üçlü trabzan grubundan her iki tarafta eksiltiyoruz. Başlayalım. Modeli ikiye böldüğümüzde bu şekilde 17 bir tarafta, 17 bir tarafta trabzan grubumuz var. Bu üçlü gruplardan. Sırada bu kısmı örüyoruz. Hemen yuvaya geçiyorum. Burada bir kaydırma işlemi uyguluyorum. Bu yuvayı eksiltiyoruz. Sonrasında bu orta kısma batıyorum. İki yuvanın ortasındaki bu kısma, geçiş kısmına buradan bir ilmek aldım. Bir de ikinci yuvaya battım. Bir ilmek aldım. Üçünü birlikte ördüm. Burada düzgün bir oyuntu elde etmek için bu işlemi uyguluyoruz. Evet, sıradaki kısma geçiyorum. 2 zincir çektim. Zincirimi de trabzan sayıyorum. Ve yuvanın içerisine 2 tane trabzan yaptım. Sırayla her yuvanın içerisine 3'er trabzan yaparak devam ediyorum. 17 üçlü trabzan grubumuz vardı. Başta ve sonda birer eksilteceğimiz için 15 tane olacak. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4 toplamda 15 üçlü trabzan grubu örelim. 15 tane üçlü trabzan grubu ördüm. Şimdi bu kısımda bu yuvayı da eksiltiyoruz. Şöyle bu sonlarda 2 trabzan yapalım. Bir buradan ilmek alıyoruz. Doladık. 1-2 yuva arasından bir de eksiltme yapacağımız yuvadan 2 3 son olarak 2 ilmek bu şekilde örmüş olduk. Burada da bir güzel görüntü elde ettik. Şimdi modelimizin devamında hem arka yüzden hem ön yüzden örerek devam edeceğiz. Şimdi arka yüze geçiyorum. Şöyle zincir çekmeden çevirdim. Şimdi buradaki hemen dibindeki yuvayı atlıyorum. İkinci yuvaya battım, bir ilmek aldım, bir yuva atlıyorum. Yine bir ilmek aldım ve üçünü birlikte ördüm. Sonrasında ikinci üçlü trabzan grubunun ortasındaki bu
Trabzanı hizalıyorum. Yuvanın içerisine bir sık iğne, sonrasında 2 zincir, tekrar bir sık iğne yaparak modeli uygulayarak devam ediyorum. Yine ortadaki trabzanın yuvasına battım, 2 zincir, bir sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Ta ki bir üçlü trabzan grubu kalana dek. Sıranın sonuna geldim. Şimdi buradaki kalan üçlü trabzan grubunu da eksiltiyoruz. Dibindeki bu yuvayı atlıyorum. Diğerine battım, bir tane ilmek aldım. Bir de baştakine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İkisini bir, ikisini de bir ördüm. Zincir çekmeden çevirdim. Yine hemen baştaki yuvaya batıyorum. Kaydırıyorum. Sonra direkt diğer yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ardından 2 zincir, 2 trabzan ve her yuvaya 3'er trabzan yapıyorum. Yine bir yuva kalana kadar. Sıra sonuna geldim. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. üçlü trabzan grubunu yapıyorum. Şimdi burada bir eksiltme yapıyoruz yine. 2 trabzan ördüm. Doladım. Trabzanın ilmeğini aldım. Bu ara kısma batıyorum. Bir ilmek aldım. Bir de eksiltme yapacağım yuvadan bir ilmek alıyorum. 2, 3, 2 şeklinde örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Arkada da dipteki hemen yuvayı atlıyorum. Sıradakinden bir. Bunu atlıyorum. Diğerinden 2 ilmek aldım ve üçünü birlikte ördüm. Ardından ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne. Sonrasında 2 zincir, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Sıra sonundayım. Yine eksiltmemizi yapıyoruz. Bu yuvayı atlıyorum. Diğerinden bir de baştaki kısımdan birer ilmek aldım ve üçünü birlikte ördüm. Ve direkt bu kısma kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Sonrasında buradan bir yuvaya da batıyorum. Şu üçünü birlikte ördüm. 2 zincir çektim. 2 trabzan yapıyorum. Sonra aynı şekilde devam ediyorum. Bir yuva kalana kadar. Sıra sonundayım. Son olarak 2 trabzan yaptım. 3. trabzanımı battım. İlmeğini aldım. Ara kısımdan bir. Son yuvadan birer ilmek aldım. 2, 3, 2 şeklinde ördüm. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçlü trabzan grubumuz kaldı. Şöyle ayarlayalım. A kısmı için bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Daha eksiltme yapmayalım. Şimdi arka yüzdeki sık iğne sırasını örelim. Yuvaları yaptığımız sırayı. Şöyle ortadaki trabzanın yuvasına batıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Devam ediyorum. Bu kısmı tamamladım. Ön yüze geçiyorum. Hemen yuvaya kaydırma yöntemiyle geçtim. 2 zincir çektim. Yuvanın içerisine 2 trabzan yaptım. Diğerlerine 3 trabzan yaparak bu kısmı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım ve ipimi kestim. Bu kısım tamamlandı. Şimdi kaldığımız yer burası. Bu kısımdan itibaren ipimizi bağlıyoruz ve aynı işlemleri tekrarlayarak bu tarafı da örelim. Sonrasında bacak kısmının kenarlarına geçelim. Aynı işlemleri tekrarlayarak bu tarafın eksiltmesini de tamamladım. Şimdi arka yüzde birleştirmeyi yapacağız. Bunun için de örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Bu şekilde ilk önce en uçtaki yuvaya batıyorum. Tığımdaki ilmekten geçirip birleştiriyorum. Şimdi karşılıklı bir bu yuvadan bir de karşısındaki yuvadan batıyorum. İlmeğimi alıyorum.
kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir buradan, bir karşı tarafa battım. İlmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Karşılıklı her yuvaya bu işlemi uygulayarak bu kısmı tamamlayalım. Bu kısmın birleştirmesini tamamladım. Şimdi ön yüze çeviriyorum. Şöyle bu kısımdan yumağımı alıyorum. Ön yüzden devam etmek için. İlk önce bir sıra trabzan uygulaması yapacağız. Tıpkı lastik kısmı kurmaya başladığımız gibi. Bu kısmı oldukça gevşek örüyoruz ilk başlangıç sırasını kasmaması için. Başlayalım. 2 zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya bir tane ikili trabzan. Sonrasında kenar kısma batıyoruz. Kenara bir trabzan. Bu kısma bir trabzan yapıyoruz. Yani bir trabzanın kenar kısmına 2 trabzan yapıyoruz. Bir de bu boşluğa. Bu sıradaki bitiş kısmına bir, bu kısma bir, trabzanın hemen yanına ikinci, bu şekilde kenar kısımlara 2, buradaki yuvalara da birer tane yaparak devam ediyoruz. Devam edelim. Toplamda 60 tane trabzan yaptım. Bir iki trabzan fazla veya eksik olursa sizde bu bir sorun teşkil etmez. Ama fazla olması her zaman iyidir. Yani 60 civarı olsun. Baştaki bu yuvaya yine kaydırma yöntemiyle birleştirdim bu kısmı. Şimdi beldeki lastik örgüyü bu kısımda da uyguluyoruz aynı şekilde. 2 zincir çektim. Bu zinciri de yine trabzan sayıyoruz ve yanındaki trabzandan başlayarak bir önden tığımı geçirip bir de arkadan trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Lastik örgümü oluşturuyorum. Sıra sonuna geldim. Sonki trabzanımı da ön yüzden ördüm. Yine aynı şekilde birleştiriyorum bu kısmı. 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Ön yüzden ilk trabzanımı ördüm. Devam ediyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. 3. sırayı da tamamladım. Şimdi ipimi sıkılayıp kesiyorum. Ve böylece bu kısım tamamlandı. Şimdi aynı şekilde bu birleştirme kısmından başlayarak buradaki işlemi tekrarlayalım. Bu kısmı da tamamlayalım. Devam edelim. İki tarafta tamamlandı. Şimdi fırfır kısmına geçiyoruz. Şöyle kenar birleştirme kısmından başlayalım. İlk önce bir zincir çekelim, sabitleyelim. Sonrasında şöyle aralarda 2 tane yuva atlıyorduk bu modeli kurarken. Bu yuvalara batarak bir ilmek alıp sık iğne ile bu kısmı sabitledik. Sonrasında 2, 3, 4 zincir çektim ve aynı yuvaya bir tane
trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden bu kısma geçiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptım. Şu kısımlara batıyorum. Bu üçlü trabzan yaptığımız kısım hemen dibindeki yuvaya. Bu kısımlara batarak buradaki yuvaları oluşturuyoruz. Bir trabzan, bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir zincir, bir trabzan. Diğer yuvaya geçerken zincir çekmiyoruz. Yuvanın içerisine bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde görünecek. Bu kısımlara batarak yuvalarımızı oluşturalım. Sıranın sonuna gelelim. Sıra sonundayım. Zincir çekerek başlamıştık. Buradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. zincir yuvasına batıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oluyorum. Sonrasında 1, 2 zincir çektim. Yuvanın içerisine bir trabzan yaptım. Çekmiş olduğumuz bu zinciri de trabzan sayıyoruz. Bir zincir çektim. Bu kez 2 trabzan yapıyorum. Diğer yuvaya geçtim. Aynı şekilde 2 trabzan, bir zincir, tekrar 2 trabzan. Diğer yuvaya geçiyorum. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimizde ise bu kısma sabitleyelim. Sık iğne ile yuvaya geçelim ve devam edelim aynı şekilde. Bu kısımda uygulamış olduğumuz işlemleri tekrarlıyoruz. Şimdi ikinci sıradayız biz. Aynı şekilde örülüyor. Bir artırma yok. 4 sıraya tamamlayalım başlangıçtan itibaren. Son sırayı birlikte örelim. Fırfır kısmını 4 sıraya tamamladım. Şimdi son sıraya başlıyoruz. Şöyle şu kısımdan yine aynı şekilde orta kısma geçtim. 2 zincir, bir trabzan, sonrasında 3 zincir çekiyorum. Şöyle trabzanın tepe kısmından batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Sonrasında yine aynı şekilde 2 tane trabzan yapıyorum yuvaya. Tek farklılık bu pıtırcıklar. Diğer yuvaya geçtim. 2 trabzan yapıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincir. Şöyle trabzanın tepe kısmından batıyorum. Bu 2 ilmeğe. İlmeğimi alıp tığdakinden geçiriyorum. Sonra yine aynı şekilde 2 trabzan yaparak tamamlıyorum. Diğer yuvaya geçtim. 2 trabzan yaptım. 3 zincir. Son 2 trabzanın tepe kısmından batıyorum. Şöyle 2 ilmeğe. İlmeğimi aldım. Tığdakinden geçirip 2 trabzan ördüm. Son sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle şu şekilde son sırayı da tamamlamış oldum. Modelimiz tamamlandı. Bu kısımda bir bağcık var. Onun yapımına geçelim. Bunun için de toplamda 160 zincir yeterli gelecektir. Çok sıkı olmayacak şekilde
160 tane zincir çekelim. Zinciri çektim. Şimdi bu zincirimizi atlıyoruz. Bir önceki zincire batıyoruz. Tığdaki ilmeğimizden geçiriyoruz. Bluzde bu askı kısmında yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Şöyle sırayla tüm zincir yuvalarına batıyoruz. İlmek alıp tığdakinden geçiriyoruz. Tamamlayalım. Bağcığı tamamladım. Bu kısma geçireceğiz. Şöyle orta kısımdan hizalıyoruz. Şöyle bunu ortada bırakalım. Bu kısımdan itibaren geçirmeye başlayalım. Buradaki yuvaların yan kısımlarından geçiriyoruz. Bağcığı da geçirip bu şekilde bir fiyonk yaparak bağladım. Çok güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. Üstü crop şeklinde hazırladığımız için altın basen kısmını biraz uzun tuttum. Videonun sonuna bluzun da yapımını ekliyorum. Tıklayıp örüp takımlayabilirsiniz arkadaşlar. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.